Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri. Goats Team FC Kulübü menajeri ben İmrullah Zengin. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Arkadaşlar bu videomuzda 5 özel premium yeteneğin incelemesini yapacağız. Ve ben bunları kendime göre değerlendirdim ve bir puanlama yaptım. Birden 5'e kadar. Bu sıralamayı paylaşacağım sizinle. Ve tabii ki videoya başlamadan önce klasik uyarımız olan kanala hala abone olmayan arkadaşlar var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. İçerikler hoşunuza gittiyse kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve hiç beni tebrik etmiyorsunuz arkadaşlar. Yani Goats Team FC kulübü olarak Paris Saint-Germain kulübüne yani koluna sponsor oluyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Niye beni tebrik etmiyorsunuz arkadaşlar? 50 milyon avro mu ne para vermişiz. Yani 3 yıllık için. Daha biz ne yapalım arkadaşlar ya? Yani ilk gördüğümde ben de çok şaşırdım. Meğersem bir giyim markasıymış. Ama tabii ki bizim adımızı kullanmış. Yani teşekkür ediyoruz. Bizim adımızı kullanıp bizim adımıza reklam verdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani Paris Saint-Germain'de yani çok da böyle sponsor olmak istediğim bir kulüp değildi ama bedava baldan tatlıdır derler. O yüzden teşekkür ediyoruz kendilerine ve lütfen tebrik edin arkadaşlar. Yani dünyanın parasını harcıyoruz biz. Kol sponsor olabilmek için. Bugün Paris Saint-Germain'e sponsor olduk. Zamanında Ronaldinho vardı diye onun hatırına olduk. Yarın farklı kulüplere sponsor oluruz yani. Çok da şey değil. Ve çocuklara da biraz böyle güzel mücadele etmesini istiyoruz. Biraz Goats Team FC kulübüne yakışır mücadele etmelerini istiyoruz. Çok beğenmiyorum oyunlarını ama sponsoruz işte. Şampiyonlar Ligi'nde, Fransa Ligi'nde görünüyoruz. Bir marka zaten böyle oluşur yani. Böyle yerlerde bulunarak. Ve arkadaşlar gelelim özel premium sponsorlara. Yani özel sponsorda premium yeteneklere, premium özel yeteneklere. Şimdi arkadaşlar ben bunları kendime göre birden 5'e kadar puan verdim. En etkilisinden en zayıfına göre. Bunu nasıl değerlendirdim? Lütfen siz de böyle değerlendirip yorumlarda yazın. Yani mesela oyuncunun hemen kafasında yanıyor ya bu özel premium yetenek. Orada arkadaşlar en çok rastladığınız özel premium yetenek, en etkili olduğunu düşündüğünüz yeteneğin lütfen isimlerini yorumlarda paylaşın. Ben de şimdi en düşük olan 5'ten başlayacağım. Pardon, en düşük olan 1'den başlayacağım arkadaşlar. Bu konuda da zaten görüşümü alan federasyon arkadaşımız Yavuz vardı. Onun kadrosundan incelemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü o bu fikri verdi, bu ilhamı verdi bana bu konuda video çekmem konusunda da. Gördüğümüz gibi arkadaşımız zaten tam bir Goats, tam bir efsane bir kadro, muazzam. Kendisi şu Abdioğlu'na hangi yeteneğe vereyim diye sormuştu bana. Ben de ona e, ne demiştim? Durdurucu demişim demek ki. Demek ki öyle demişim. Tam hatırlamıyorum ama herhalde benim dediğimi yapmıştır yani. Şimdi arkadaşlar ben bu özel 5 tane özel premium yetenekten en vasatı bana göre birinci bir puan verdiğim şu yetenek olan arkadaşlar burada var mı Yavuz'da? Evet var. Bu arkadaşlar duran top kullanan oyuncu. Yani burada normal yetenekte de zaten frikik ustası yeteneği de verseniz aynı işlevi görüyor. Ben pek bir artısını görmedim. Bu duran top kullanan oyuncu özel premium yeteneğinin. Hatta şu anda benim kendi oyuncumda da var. Gene bir faydasını göremedim. Ekstrem bir faydası yok. Yani frikik ustasıyla alakalı farklı bir özelliği yok bence. Bu premium yeteneğin duran top kullanan oyuncu premium yeteneğine ben 5 puan veriyorum. Ve arkadaşlar bunları da böyle dengeli dağıtmaya önem vermenizi tavsiye ediyorum. Ve gelelim 4 numaraya. 4 pardon hep böyle tersten gidiyorum. Gelelim 2'ye arkadaşlar.
2'de ise 2'de ise arkadaşlar kalecideki bu duran top durdurucu. Yani bunun da şu teke tek durdurucudan bir farkını çok görmedim. Yani duran top durdurucu, evet, frikiklerde oyuncunun, kalecilerinin kafasında gene yanıyor. Ama yani bu teke tek durdurucu da yanıyor öyle bir durumda. Çok bir şeyini göremedim ben. Artısını göremedim. Yani farklılaştıran bir yetenek olarak önüme çıkmadı benim. Ve nereye geliyoruz? Üçüncüye geliyoruz. Üçüncüde ise arkadaşlar bu çok yönlü hücum oyuncusu. Bu zaten AMC'lerimin hepsi bu şekilde ileri doğru gidiyor. Özellikle top sürücü yeteneği varsa eğer oyuncuda muazzam bir şekilde zaten dribbling yapıyor. Çok yönlü hücum oyuncusuymuş gibi hareket ediyor. Yani tabii gene diğerlerine nazaran farkını gördüm ama böyle çok ekstrem ekstrem farkını göremedim. En düşük puan verdiğim bu üçüydü arkadaşlar. Birincisi zaten duran top kullanan. İkincisi duran top durdurucu. Yani üçüncüsü de çok yönlü hücum oyuncusu. Bunların çok büyük bir artısını ben göremedim. Ve gelelim diğerlerine. Dördüncü sıradaki şeyime, en son en yüksek puan verdiğime gelmeden önce. Dördüncü sırada arkadaşlar bu engelleyici özellik. Yani rakip şut çektiğinde oyuncu direkt topa siper oluyor ve engelliyor. Bunu mesela normalde de yapıyor zaten oyuncu. Ama engelleyici özel yeteneği olunca üzerinde kafasında bu işaret yanıyor da biz de böyle büyük bir şey zannediyoruz. Ee, Bu yüzden de arkadaşlar 4 puan, yani dördüncü sırada hemen hemen en yıldızlı puanımı 4 yıldız verebildiğim bir özel premium yetenek engelleyici. Ve en çok böyle özel premium'un faydasını gördüğüm yetenek ise bu 5 yıldız verdiğim pas kesme ustası. Mesela oyuncuda eğer bu yetenek varsa eğer ayağını uzatıyor, böyle pas arası yapıyor, o pasın geçmesini engelliyor. Ama bu yetenek yoksa mesela o ayak hareketini görmüyorum ben oyuncuda. O yüzden özel premium yeteneklerde 5 yıldız verdiğim yetenek bu arkadaşlar. Pas kesme ustası. Şimdi siz arkadaşlar bu 5 yıldız verdiğiniz, en etkili bulduğunuz özel premium yetenek hangisi? Yorumlarda yazın lütfen, konuşalım, muhabbet edelim. Ve bunları vermeden önce arkadaşlar takımınıza, mesela özel premium yeteneği vermeden önce lütfen takımda dengeli bir şekilde dağılım yaptığınıza emin olun. Yani örneğin defansınızda bir pas kesme ustası varsa eğer, yani özellikle özel yeteneklerde hem güçlü defans olmalı hem de defansınızda aynı zamanda uzun top hakimi de, yani uzun top, hava topu hakimi de olmalı. Bunların yanında defansınıza bir de pas kesme ustası özel yeteneği artı bir de durdurucu verdiğinizde defansınız çok kaya gibi olacaktır. Hem güçlü defans özellikli, hem engelleyici, hem hava topu hakimi, hem de pas kesme ustası olduğu zaman defansınız muazzam olacaktır. Defansta bu dağılımı yapmayı unutmayın. Bazı arkadaşlar mesela hepsini durdurucu yapıyor, engelleyici yapıyor hepsini. Bu çok bir avantajı yok. Zaten engelleyici de dediğim gibi oyuncu zaten topun önüne kendisini siper ediyor. Böyle engelleyici özel premium'a özel bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden zaten 4 yıldız verdim. 5 yıldızı pas kesme ustasına verdim. Pas kesme ustasının yeteneği varsa eğer ayağındaki o hareketi görüyorum. O yetenek olduğu için. Diğerlerinde buna çok rastlayamadım ben. Ve orta sahada ise arkadaşlar genelde bu pas kesme ustası, DMC'ye de verebiliyoruz bunu, MC'ye de verebiliyoruz. Bu pas kesme ustasını öneriyorum orta sahada. İyi bir pas arası yapıyor. O pas trafiğini engelleyebiliyor. Bu yüzden zaten çok dikkatimi çekmişti. Bu dengeyi oluşturmak çok önemli ve ileride AMC'nizde boştaysa çok yönlü hücum oyuncusu da verebilirsiniz. Bu AMC özelliğinize. Tabii gene duran top kullanan oyuncunuz varsa ona da gene en düşük bir yıldız verdiğim olan frikik ustası neydi bu? Duran top
kullanan oyuncu yeteneğini de verebilirsiniz. Ama dağılım yapmaya çok önem verin. Özellikle bu blok takımı Yavuz arkadaşımızın ben orta sahasını çok beğendim. Ve orta saha oyuncusuna MC, DMC, DC özelliği verdiği için bir de güçlü defans özelliği vermiş. Özel yeteneği. Böylelikle orta sahada da güçlü bir şekilde savunma yapabiliyor oyuncu. Bu mesela güzel bir düşünce biçimi. Beğendim. Bu şekilde orta sahada hem gizli top sürücü hem de oyun kurucu özellikleri vermek çok önemli. Bu dağılıma bence çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her oyuncuya her türlü yetenek vermemek gerekiyor. Bu zaten özel yeteneklerden de hiç beğenmediğim bu gizli forvet. Onun da çok bir nanesini görmedim. Onlar için de belki bir video yaparız. Ama şu an bu videonun konusu özel premium yetenek ve 5 tane özel premium yeteneği inceledik. Burada arkadaşlar ben 5 yıldız verdiğim pas kesme ustasıydı. Sizin bu 5 premium yetenekten en çok gözünüze batan, en çok kullandığınız premium yetenek hangisi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin lütfen. Beraber bu konuda muhabbet etmiş oluruz. İçerik buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı, yeni videolardan da ilk bildirim almak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar. Bu arada ben kendi oyuncuma yetenek vermeyi unuttum. Benim arkadaşlar defansımdaki yeteneklere baktığımızda hava topu hakimi, güçlü defans, hava topu hakimi ve ben bu oyuncuma ben şu andaki özel yetenek hakkımı Beckenbauer'dan kullanacağım ve buna da yani pas kesme ustası değil de engelleyici mi versem? Evet, buna ben arkadaşlar engelleyici özelliğini vereyim. Çünkü genelde defansımın en arkasında bu oyuncu duracak. Bu yüzden de engelleyici ile beraber topu iyice karşılasın. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Herkese keyifli oyunlar arkadaşlar. İyi eğlenceler.